TRT Radyo 1'de Renkli Anlar devam ediyor. Saatimiz 14.17'yi gösteriyor. Evet, Renkli Anlar devam ediyor ama bugüne bir renk vermedim. Neden vermedim bilmiyorum. Program yoğun bir şekilde akarken ben Renkli Anlar'da biliyorsunuz efendim Tülin Öztürk Ekici sunumunda izlediğiniz, dinlediğiniz zaman Renkli Anlar'a bir renk veriyoruz güne. Bugünün rengi ne olsun? Bakalım konuklarımızla onlar o kadar güzel gene bir konuyu konuşacağız ki bugün onlar bir renk versin. Hadi ben bugün kendimi çıkarayım aradan efendim. Sanal mutfak sahibi Mert Eren konuğumuz. Hoş geldiniz Mert Eren. Tabii ki sizinle asıl sizi getirip konuşacak olan arkadaşımız da Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi ve pazarlama danışmanı. İnternet pazarlaması. Evet. Şimdi tabii bu kısaltmalar nedir? Bin tane şey yapılır. Öyle bunlar efendim geçmeden dile bu kısaltmalardan biraz imtina ediyoruz. Aytaç Mesci, hoş geldiniz. Evet. Ayşe Mesci ile acaba bir ilginiz var mı bilmiyorum. Yok. Efendim evet, siz internetle tabii ilgilendiğiniz için sanal mutfak sahibiymiş Mert Eren. Evet. Şimdi internet pazarlamanın bir sürü farklı yönleri var. Bir de farklı açıdan insanları sunma yönleri var. Bu açıdan düşündüğümüzde bu hafta sektörde de çok fazla ilgi gören ve yemek tarifleriyle ilgi gören bir kısım blog yazarlarında sanal mutfakçılıktır. Bu konuda da bilinen en fazla tanınanlardan bir tanesi de Mert Eren'dir. Onun sitesi için davet ettik. Biraz hani ondan bahsedeceğiz, sitesinden bahsedeceğiz. Neler yapıyor sitesinde? Olay sadece yemek mi yoksa farklı şeyler de mi yapıyor? Bunları biraz öğreneceğiz. Tamam, ama o zaman Mert Eren'e ilk önce renk soralım. Tabii ki. Hadi yemeklerin böyle rengarenkliği içinde bugünün rengi ne olsun? Mavi olsun. Mavi olsun. Peki efendim. Mavi bugün renk. Pekala. Öncelikle o zaman bu mavi renkle birlikte şunu bir sormak istiyorum. Sanal mutfakla Mert Eren nasıl bir kesişti? Bir ilk önce bununla başlayalım bence. Hani sanal mutfakla Mert nasıl kesişti? Bir bundan bize bahsederek başlasın konuşmaya. Sorularımız devam etsin. Bayağı eskiye dayanıyor. 9 yaşında ilk yemeğimi yaptım ben. 9 yaşındaki yemek yaptığım günden bu yana mutfaktan çıkmıyorum. Büyük bir uğraşı ve benim için rahatlama yöntemi aynı zamanda yemek yapmak. Tabii ister istemez insan daha çok tarif ve daha çok ne çeşit yapabilirim diye araştırmaya başlıyor zaman içerisinde. Ne kadar TV programı, yabancı kaynak, kitaplar, internet ne varsa hepsini sindirmeye başladım. Doğal olarak bu tarifler bir yerde birikmesi gerekiyordu. Bu tarifleri küçük notlar, defterler, kitaplar derken bir kısmını kaybetmeye başladım. Ve 2007'de bir karar aldım. Dedim ki ben bunların hepsini bir elektronik ortamda toparlayayım. Baktım ki blog denilen bir şey var ve kendim hemen bir blog kurdum. Orada bütün tariflerimi yaptıkça fotoğraflayarak, ölçülerini yeniden çıkartarak, çünkü benim için burada en önemli konu bir tarifin doğru malzemeyle, doğru ölçülerle ve doğru yapım şekliyle hazırlanması. Hepsini bir blokta toplamaya başladım. Hem kaybolmasın hem de daha düzenli olsun. Belki de gelecekte bunu bir yemek kitabı haline getiririm düşüncesiyle. Fakat sonra işte sosyal medyaya 2010'un Şubat'ında açılınca çok fazla ziyaret almaya başladı site. Herkes de biliyor artık, sanalmutfakmert.com olarak ulaşabiliyorlar. Sanalmutfak.mert Yok, sanalmutfakmert.com. Ama siz profesyonel aşçısınız herhalde. Değilim ama herkes öyle zannediyor. Peki burada tabii beni biraz şaşırtan bir durum var. Çünkü sektöre baktığımız zaman yani bu blogda bir de yemek yazarlığı ilgili çalışanların büyük kısmı hanımlar. Yani evde otururken... Hayır, erkekler ama yemek yapmazlar evde ama en iyi aşçılar da erkeklerden, ama onlar da aşçılıklarla uğraşmaktan oturup blogla yazmıyorlar. Şimdi işte şaşırtan nokta bu. Mert Bey burada ikisini birden hem yemeği yapıp hem de yazanlar olunca biraz farklılığı çıkıyor. Burada neden hani yazmayı kabul ettiniz? Bu sadece kaybetmek mi, yoksa bu noktadan da bir Hayır, çıkış aslında şöyle söyleyeyim. Ben paylaşmayı çok seviyorum. Yaptığım her şeyi her zaman hayatım boyunca paylaşmaktan yana oldum.
Şimdi bu tarifleri internette bir yerlerde saklamanın bir anlamı da yok. Evet, benim için güzel bir arşiv oluşturabilir ama. Bak biz bayanlar saklarız. Ben saklarsınız, evet. Ama şimdi şöyle bir şey var tabii. Ben de bir sene çünkü televizyonda program yaptım. Sonradan Kulaç Çınlasın Filiz Ozankaya, hani Amerika'da Martha Stewart vardı ya, evet. Onu yapalım dedik ama tekliflerimiz maalesef ilgi görmedi. Ama kitap olsun diye saklarız onunla ama. birlikte bizi kitap olsun diye değil. O kadar birazcık da bu işin artık iyice şovunu yapalım. Öyle bir şey becerelim dedik ama olmadı. Peki küçük bir sır vereyim o zaman. Şimdi tabii ben doğru tarifleri üretiyorum ve bunlar çok ilgi çekiyor. Yaptıkları zaman. Ama şöyle bir hale geldi. Benim kendime ait tariflerim var. En çok ilgi çeken tarafı o. Onlardan birini çıktığım zaman. Kolay mı tarifler? Çok basit, soracağım çok kolay sorulardan bir tanesi bu. Şimdi evet. Annemden istiyorum tarifi. Onun da böyle bir kitabı var. 200 gram tabii defter var. Evet, defter. 200 gram şundan koy, biraz da yağ da koy diyor ama yapıyorsun aynısı olmuyor. Tabii ki yapıyorsun aynısı olmuyor. Şimdi sırrını vermiyor galiba. Siz de internette bu tarifleri verirken aynısını veriyor musunuz? Bu bende mesela. Kayınvalideler hiç vermezler. Onu mesela yapar, mümkün değil. Bir şeyini söylemez. Nedir? Ya mesela söylemez. Ya başka bir ben tam aksine bütün incelikleriyle, çünkü burada amaç şu. Benim sitemi ziyaret eden insanlar girdiklerinde yemek yapabileceklerini hissetmeleri gerekiyor. 2 tane sloganım var. Bir tanesi mutfakta yaratıcılık içinizde. Diğeri de benim inandığım ve herkese aşılamaya çalıştığım, herkes yemek yapabilir. Umuyorum ki bu cesaretsizliklerini, vallahi biraz el ben işidir. buna katılmıyorum. Bak, o katılmıyor. Şimdi ben böyle program yapsam ki bir sene boyunca televizyonda beni izlediler. Ama ben her zaman diyorum, gerçekten bir yetenek hani 10'da 1 var. Belli bir süre doğru teknikle ilerlendiği sürece, doğru tariflerle başlandığı sürece, belirli bir tekrarda yapıldığı sürece herkes yemek yapabilir. Evet, peki Mert, şeyi öğrenelim. Senin bu bloğunu takip eden hedef kitle hangi yaş? Yani yeni evlenenler mi? İşte biraz daha yaşlananlar mı? Şimdi öyle bir şey ki beyler ne kadar evet. Çok farklı konseptleri var içeride baktığınızda. Doğru tarifler, kolay tarifler, zor tarifler, bana özel tarifler var ki bunlar zaten misafirleri veya gelen konukları şaşırtmak için çok işe yarıyor. Doğal olarak mesela bir arkadaşım kız arkadaşına evlenme teklif etmek için benden tarif istemişti. Bir akşam yemeğinde ve evlendiler. Şu anda çocukları var. 4 yaşına falan geldi. Bu yıllar önce olan bir şey. Ve başka platformlarda da çünkü yemek tarifi verdim yıllarca. Ve hani bu benim için çok özel bir anıdır. Hala da böyle bir konu geçtiğinde bunu hatırlayabiliyoruz. Blogda şöyle bir ayrım mı yapıyorsun? Hani mesela özel günler tarifleri. Yok, özel tariflerim var. Güzel. Benim tariflerim diye bir bölüm açtım. Ve herhangi bir yerde bulamayacağın, sadece benim inovatif olarak geliştirdiğim tarifleri yayınlıyorum orada ki hiçbir yerde bunların tarifini bulamazsınız. Tamamen kendi tasarladığım yemekler. Serpil'lerim yazmış. Herkes yemek yapabilir. Tabii ki ben de aynı şeyi diyecektim Serpil'cim. Herkes yemek yapmalı zaten. Aç kalmamak için. Ama hani şöyle güzel yemek yapabilmek. Tamam, bunu hep beraber başarabileceğimize inanıyorum ben. Doğru yöntemle ilerleyebildiğimi düşünüyorum bu konuda çünkü. Yani sizin o zaman tarifleriniz birebir uygulanırsa gayet iyi sonuç alınıyor. Aynen öyle. Peki şimdi normalde mesela televizyonu açtığımızda karşımızda yemek yaptığında işte şu kadar koyuyorsun diyorlar. Ondan sonra biraz da burada 45 dakika ısıtıyorsun diyorlar. Sonra kapağı çeviriyor. Zaten burada hazırı var diyor. Önümüze koyuyorlar. Şimdiki programları söylüyor. Ne yapacaksın zaman zaten kısmı? Burada hazırı vardı diyor. Şimdi internette de böyle bir durum olamayacağına göre orada hani zaten burada hazırı vardı, ben yaptım çok iyi deyince insanlarda böyle bir soru işareti olabilir. Tabii o yapıyor biliyor diyorlar. Bu tür böyle geri dönüşler nasıl oluyor internette size? Yani ya yaptım, var mı? Evet yaptım olmadı filan. Şimdi şöyle, aslında sosyal medya tarafında çok büyük destek alıyorum o konuda. Çünkü bir tarif sitede yayınlandıktan sonra sosyal medyadaki bazı sitelerde Friendfit, Twitter ve Facebook gibi alanlarda da tabii otomatik olarak çıkıyor. Ve burada geri dönüşleri okumaya başlıyorum tarifi çıktıktan sonra. Ve insanlar diyor ki evet bu çok güzel bir yemek ve ben bunu mutlaka deneyeceğim. Ya da siteye gelip yorum yazıyorlar. Diyorlar ki evet biz bunu deneyeceğiz bir şekilde diye. Çok lezzetli görünüyor diyorlar. Şimdi burada yaptığım şu, bir kere ölçüler çok optimum hesaplandığı için insanlar yemekleri yaparlarken
o ölçüde hafif şaşırmalar, küçük oynamalar da olsa, ki ben bunu özellikle yapmalarını istiyorum. Çünkü hani o elimiz farklı dediğimiz bir olay var ya, herkesin eli farklı bir lezzete sahiptir. Evet. İlla o ölçüye birebir uymak zorunda değiller. Çünkü o zaten optimum bir ölçü. Onun küçük sapmalarıyla kendi lezzetlerini yaratmaya başlıyorlar. Benim aşılamaya çalıştığım kısım bu. Ona ulaştırmaya çalışıyorum. Çünkü biz korkarak mutfağa gidiyoruz. Bardağın kenarından bakıyoruz. Yarım bardak oldu mu un acaba diye. Bunu istemiyorum yani. Bunu ancak çok gençler yapıyordur. Biz artık yarım bardak oldu mu ne kadar. Gerçekten bu kadar biliyoruz. Stresli yemek yapılmaz. Tabii. Olmuyor o zaman. Evet. Çok Daha rahat bir şekilde insanlar kendi hislerini de kullanarak yemek yapmalılar. Bunu yapabildikleri zaman başarılı oluyorlar işte. Amaç bunu aşılamak. Ben denedim diyor mesela. Evet, bundan dolayı hata yaptım diyebiliyorlar. Ama hatayı nerede yaptıklarını yemek tarifinin sonundaki püf noktaları sayesinde keşfediyorlar. Çünkü oraya mutlaka ve mutlaka alternatifler sunuyorum. Bunu böyle yapabilirsiniz ya da bu yoksa elinizde onun yerine bunu kullanın veya burada bu konuya çok dikkat edin yoksa tutmaz gibisinden bazı püf noktaları var yemek tarifinin sonunda. Evet, gayet güzel. Evet. Peki bunun hemen mail adresinizi tekrar verelim. sanalmutfak@mert.com. Evet. Bu internet sitemizin adresi. Bir de ulaşabileceğimiz bir e-mail adresi. mert.eren.tr@gmail.com. Bu sitede de mevcut zaten. Mevcut. Pekala. Buradan itibaren biraz daha internet pazarlama ile ilişkisine geçmeye başlayacağız. Pazarlamayla ilgisine isterseniz çok kısa bir iki cümleyle yani cevap verin. Markalarla birer çalışmalarınız var. Sanal Mutfak olarak artık sektörde biliniyorsunuz. Evet. Markalar için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi markalar genellikle kendi seslerini, yeni ürünlerini veya lansmanlarını duyurmak için bizi bir basın mensubu olarak görüyorlar. Bloggerları, blog yazarlarını. Doğal olarak birçok aktiviteye çok güzel mutfaklarda gidip ünlü şeflerle çalışma fırsatlarımız oluyor. Onun dışında ben yiyecek içecek sektöründeki firmaların mutfaklarına dalıyorum ve onlara yeni ürünler geliştiriyorum. Ayrıyeten benimle özel olarak çalışmak isteyen bazı firmalar oluyor ki Aytaç Bey'le zaten bu konuda bir araya geliyoruz zaman zaman. Ama burada bir nevi mutfak danışmanlığı gibi bir misyonum da var ister istemez. Çok teşekkür ediyoruz Mert Eren. Teşekkür ediyoruz Aytaç Mesci.